Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde patatesli tost pizza nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifte ekmek kullanmıyoruz ve bir o kadar da pratik bir tarif, bomba bir tarif daha geliyor. Çok beğeneceksiniz bu tarifi. Şimdi malzemeleri göstereceğim, daha sonra yapılışına geçiyorum. Malzemelerim bu kadar, görüyorsunuz, ekmek yok, un yok, mis gibi. Şimdi yapılışına geçebilirim artık. 2 adet küçük boy patatesim var, şimdi bunları rendeliyorum. Patateslerimi rendeledim. Şimdi şöyle biraz alıyorum ve bunun fazla suyunu şu şekilde sıkıyorum. Suyunu sıktıktan sonra şöyle bir karıştırma kabına ekliyorum ve tüm patatesleri bu şekilde yapıyorum. Tüm patateslerin suyunu sıktım. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Elimde bir avuç kaşar var. Şimdi bunu da rendeliyorum. Kaşarımı da rendeledim. Bunun hepsini koymayacağım. Miktarını söylüyorum. Patates ne kadarsa o kadar kaşar koyuyorum bunun üzerine. Çeyrek domatesim var. Kabuğunu soydum. Şimdi bunu ince ince doğruyorum. Domatesleri küp küp doğradım. Şimdi bunun da fazla suyunu sıkıyorum. Şöyle tutuyorum ve şu şekilde sıkıyorum. Domatesin de fazla suyunu sıktım. Bunu da ekliyorum. Bir adet yeşil biberim var. Bunu da ince ince doğrayacağım şimdi. Başta şu şekilde inceltiyorum. Her tarafından inceltiyorum ki doğrarken ip ince olsun. İçerisindeki çekirdekler çıksın diye şu şekilde vurarak çıkarabilirsiniz. Biberimi tutuyorum ve doğramaya başlıyorum. Yeşil biberi de doğradım. Bunu da karıştırma kabına ekliyorum. Yeşil biberim acı değildi, tatlıydı ama şöyle kırmızı acı bir biberim var. Şimdi bunu da aynı şekilde yeşil biber gibi doğruyorum. İçerisindeki çekirdekleri çıkarmayı unutmayın sakın. Şimdi biberleri ince ince doğrayabilirim. Biberleri de doğradım. Şimdi bunu da karıştırma kabına ekliyorum. 4 tane siyah zeytinim var. Bunların başta şu şekilde çekirdeğini çıkarıyorum. Bunları da bir parça ufalıyorum, böyle büyük büyük koymayın sakın. Zeytinleri de doğradım. Şimdi bunu da karıştırma kabına ekliyorum. Bir adet yumurtam var, içerisine yumurta kırıyorum. Böyle elimde taze kekik var. Bunu ister koyun ister koymayın, tamamen size kalmış ama böyle ekstra bir aroma verecektir. Çok lezzetli yapacaktır. Bunun yaprakları böyle ağzınızda resmen patlayacak. Şimdi de içerisine baharatlarını ekleyeceğim. Başta tuzunu ekliyorum. Şu şekilde tuz oranı tamamen size kalmış. İster az koyun ister çok koyun, bu kişiye göre çok değişiyor. Elimde beyaz biber var. Karabiber gibi, siz karabiber koyabilirsiniz eğer beyaz biberiniz yoksa. Aynı lezzette zaten. Bu da bir çay kaşığı kadar koymanız yeterli olacaktır. Şöyle elimde ev yapımı toz biber var. Bundan da bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da kimyon koyuyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağım var. İsterseniz tereyağı kullanın, isterseniz sıvı yağ kullanın. Ben zeytinyağını tercih ettim. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Böyle homojen bir kıvam yakalamanız gerekiyor. Yani malzemeler her tarafa eşit bir şekilde yayılması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bir tarafta kaşar, diğer tarafta patates ya da biberler bir yerde toplanacak. Bu istemediğimiz bir şey. Onun için bu şekilde 1 dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırın. Malzemelerim iyice karıştı. 1 dakika boyunca bunu iyice karıştırdım dediğim gibi. İsterseniz bunun içerisine sucuk koyabilirsiniz, salam koyabilirsiniz, sosis koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz. Bence bu şekilde daha güzel oluyor. Bu şekilde yaparak hem böyle daha sağlıklı bir pizza yemiş oluyorsunuz ve çok da lezzetli oluyor, emin olabilirsiniz. Malzememden bir parça alıyorum. Üzerine şimdi buna şekil vereceğim. Böyle kalın olmasına izin vermeyin çünkü her tarafın, yani içinin de iyi pişmesi gerekiyor. Onun için çok fazla kalın değil, çok da ince yapmayın. Göstereceğim kalınlıkta yaparsanız böyle çok ideal olur zaten. Pizzamızı istediğimiz şekle getirdik. Şimdi yağlı kağıdı bu şekilde kapatıyorum. Üzerine bir parça bastırıyorum çünkü yapışsın. Şimdi şu ucundan tutuyorum ve şu şekilde bükerek katlıyorum. Bir kısmını katladık. Şu iki tarafı da katladıktan sonra artık pişmeye hazır. Şöyle çeviriyorum. Şuradan yine aynı şekilde katlıyorum. Yapacağınız işlem gerçekten çok basit ya. Şuna bakın, sadece katlıyorsunuz. Çok bir zorluğu yok yani, onu söyleyeyim. Son bir yer kaldı. Burayı da dikkatli bir şekilde katlıyorum şu şekilde. Diğerlerine yaptığım gibi. Ve artık pizzamız pişmeye hazır. Tost makinesini açtım. Tost makinesini önceden ısıttım. Önceden ısıtmanız gerekiyor. Bir 4-5 dakika kendi haline bırakın. Tabi şöyle söyleyeyim, tost makinesini sakın yüksek ateşte çalıştırmayın. Çünkü içerisinde patates var. Ağır ağır pişmesi gerekiyor. Patateslerin de iyice pişmesi gerekiyor. Onun için mümkün mertebe orta derece, hatta orta derecenin bir tık altında pişireceksiniz bunu. Pizzamı şu şekilde tost makinesine ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum.
Bunu bastırmanıza gerek yok. Kendi halinde bırakıyorsunuz. Ara ara sadece kontrol edeceğiz. Pişmiş mi pişmemiş mi? Tost makinesinde şöyle 2 ayar var. Yüksek ayar ve düşük ayar. Düşük ayara getirdim. Aynı şekilde 5 mertebe var. 3. mertebeye getirdim ve bu şekilde pişirmeye başladım. Tam tamına yarım saat beklettim. Şimdi açıyorum, gösteriyorum size. Şuna bakın ya, mis gibi gözüküyor ya. Çok güzel olmuş. Patateslerin pişmesi için böyle yarım saat beklettim bunu, dediğim gibi. Hangi seviyede pişirdiğimi de söyledim size. Şimdi dışarı çıkarıyorum ve içerisini açıyorum. Şimdi şunun kenarlarını şu şekilde yırtıyorum. Kenarlarını yırttım ve şu şekilde açıyorum. Böyle üzerine bir parça taze kekik koyacağım. Şöyle yapraklarını çıkarıyorum ve üzerine serpiyorum. Fazladan koyacağım. Bu ekstra bir aroma verecektir buna. Çok lezzetli yapacak bunu. Bu pizza olduğu için bunun üzerine ketçap, mayonez, acı sos koyabilirsiniz. Bende şöyle bir acı sos var. Acı sostan bir parça şöyle üzerine gezdiriyorum. Ya şuna bakın ya, ne kadar güzel gözüktü. Siz isterseniz buna ketçap, mayonez dediğim gibi ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bunu bölüyorum. 4 parçaya bölmem yeterli olacaktır. Bunu 4'e böldüm. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Ya bildiğim pizza gibi olmuş ya. Muazzam olmuş ya. Şöyle devam ediyorum. Ya gerçekten dört dörtlük olmuş ya. Muazzam olmuş bu ya. Ya bu tarifi arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Çok başarılı, çok da pratik bir tarif. Yani bunu tek başına oturursunuz, hepsini yersiniz. Şöyle devam ediyorum. Böyle alt tarafı kızarmış, böyle üstü sulu sulu kalmış. Tam istediğimiz gibi, muazzam ya. Çok iyi. Gerçekten çok başarılı ya. Emin olun bu tarifi bir kere yaptığınızda bir daha yapacaksınız. O kadar lezzetli. Çünkü hem pratik, bunu dediğim gibi kahvaltıda yapabilirsiniz, akşam yapabilirsiniz, ara öğün olarak yapabilirsiniz. Yani her vakit yiyebileceğiniz bir lezzet. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Dört dörtlük olmuş ya. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum ve diğerlerini de yiyeceğim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.